Koronavirüsler hafif soğuk algınlığından ağır solunum yetmezliğine kadar geniş bir yelpazede hastalık yapabilen bir virüs ailesidir. 2003 yılında yaşadığımız SARS olayı, 2012 yılında yaşadığımız MERS olayı yine koronavirüsün alt tiplerinden kaynaklanmıştır. İlk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde Çin'de bildirilen COVID-19 hastalığı da yine koronavirüsün alt tiplerinden birisinden kaynaklanmıştır. Biz bu hastalığa COVID-19 diyoruz. Hastalığa sebep olan virüse ise SARS-CoV-2 diyoruz. Bu virüsün ilk nerede ve nasıl yayıldığına dair kesin olmayan bilgiler mevcut olduğu için biz bu spekülasyonlara girmeyeceğiz. Daha çok size kendinizi nasıl koruyabileceğinize dair genel bilgiler vermek istiyoruz. Koronavirüsler damlacık yoluyla bulaşır. Yani öksürme, hapşurma gibi eylemler sonrasında çevreye yaydığımız partiküllerle elimizle ve ağzımızla insanlara bu virüsü bulaştırabiliriz. Normalde dış ortam şartlarına çok da dayanıklı olmasını beklediğimiz virüsler değildir. Ayrıca ağırlıklarından dolayı öksürdükten ve hapşurduktan sonra yere düşmelerini bekleriz. Fakat bazı bilimsel araştırmalar gösterdi ki bu virüsler bazı yüzeylerde 9 güne kadar bile canlı kalabiliyorlar. Ayrıca bazı zamanlarda, bazı ortamlarda 3 saate kadar havada asılı kalabiliyorlar. Dolayısıyla biz el, yüz ve ortam temizliğimize çok dikkat etmeliyiz ve mutlaka bulunduğumuz ortamı sık sık havalandırmalıyız. Koronavirüsler size bulaştıktan sonra 1-2 günlük bir pencere dönemi olur. Bu pencere döneminde virüsün size bulaştığını hissetmezsiniz, herhangi bir bulgu vermez. Ardından 14 günlük bir kuluçka dönemi olur. Kuluçka döneminde virüs sizin vücudunuza tutunur, orada çoğalır, yerleşir ve hastalık belirtileri yapmaya başlar. Bu hastalık belirtileri de kişiden kişiye göre değişebilir. Kimi insanlar da basit üst solunum yolu enfeksiyonu gibi atlatır. Kimi insanlar bunu ağır zatürre olarak yaşar, ciddi solunum yetmezliğine gidebilir, hastaneye yatması gerekebilir ve hatta hayatını bile kaybedebilir. Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz, ciddi hastalıklarınız varsa, örneğin kalp hastalığı, şeker hastalığı, kanser hastalığı, kemoterapi, steroid kullanımı gibi ciddi hastalıklarınız varsa bu virüse karşı ve hatta diğer virüslere de karşı direncinizin biraz daha düşük olduğunu biliyoruz. Ama genç yaştaki insanların da bu virüse yakalanıp ağır hastalıklar yaşadığını da biliyoruz. Bu yüzden genç veya yaşlı demeden, hastalığı olan ya da sağlıklı olan insanları ayırmadan herkesin kendi temizliğine dikkat etmesi, ortam temizliğine dikkat etmesi ve bu zamanlarda izole olması şart. Bu hem kendi sağlığımız için hem de virüsü etrafa yaymamamız için gerekli. Elde edilen veriler gösteriyor ki bu hastalığa popülasyonun yaklaşık olarak %80'in yakalanmasını bekliyoruz. Bunların %15'inin hastaneye yatmasını, %5'inin de yoğun bakım ihtiyacı olmasını bekliyoruz. Yani bu hastalık herkese çok ağır semptomlar vermiyor. Hatta bazı insanlarda hiç semptom vermiyor. Ama şunu biliyoruz, hiç semptomunuz olmasa bile bu virüsü etrafınıza yayabilirsiniz. Özellikle evinizde yaşlı ya da hasta insanlar varsa onlara karşı çok çok daha duyarlı olmalısınız. Mutlaka el yüz temizliğinize dikkat etmelisiniz ve ortamınızı mutlaka sürekli temizlemelisiniz.